Genetik yatkınlık meme kanserinde en önemli risk faktörüdür. Özellikle BRCA1 ve BRCA2 adı verilen tümör baskılayıcı genlerde oluşan hasar sonucu meme kanserine ve yumurtalık kanserine olan yatkınlık artar. Bu iki gende mutasyonu bulunan hastalarda riski azaltmaya yönelik bir takım önlemler alınır. Nedir bu önlemler? Birincisi mastektomi ve rekonstrüksiyon, yani meme dokusunun tamamının çıkarılması ve beraberinde yeni bir meme yapımı. Yahut da rahim ve yumurtalıkların alınması veya meme ve yumurtalık kanseri için yakın takibi alınması veya kemoprevensyon dediğimiz ilaçla kontrol, önleme işlemi yapılabilir. Östrojene maruz kalma süresinin artması ne demek? Bu özellikle meme kanserine yakalanma riskini de artırıyor. Buna bağlı olarak adet döngüsünün sayısını artıran faktörler, örneğin erken yaşta adet görmeye başlama, doğum yapmama ve menopoza geç girme meme kanseri riskini artırır. Orta derecede egzersiz yapmanın ve daha uzun emzirme döneminin meme kanseri riskini azalttığı düşünülmektedir. Ayrıca ilk canlı doğumunu ileri yaşta yapmak da meme kanseri riskini artırır. Son olarak özellikle menopoza giren kadınlarda obezite ile artmış meme kanseri arası riski arasında bir ilişki vardır. Hormonal olmayan risk faktörleri arasında neler var derseniz, bunlar radyasyona maruz kalmak, alkol tüketiminin artması, yüksek yağ içeriğine sahip gıdaların uzun süreli tüketimi bu faktörler arasındadır. Ayrıca stresli hayat, öfkeyi kontrol edememe, depresyon gibi faktörlerin de meme kanseri gelişimiyle ilgili olabileceği tartışılmaktadır. Tabii daha önce meme kanseri geçiren bir kadında aynı memede veya diğer memede yeni bir meme kanseri oluşması riski de diğer kadınlara göre biraz daha fazladır.